Herkese merhaba. Bu videomda Pinterest'te viral olan Ocean Bag yani okyanus çantası yapacağız. Pamuk koton bir ipimiz var. Bilgilerine bakacak olursak %100 pamuk, 100 gram da 250 metre olan bir ip. Sanıyorum ki şu kalınlığı 2,5 milimetre kalınlığı olduğunu düşünüyorum. Çok da anlaşılır değil açıkçası şu kısım. BİM'e ara ara gelen bir ip bu. 2,5 milimetre tığ, 3,5 milimetrede şiş kullanabiliyoruz. Renk de parti rengi. Bunu da belirtelim. Şimdi ben şiş numarası olarak 2,5 milimetre tercih edeceğim. 2 milimetrede aslında uygun olabilir diye düşünüyorum. Şimdi zincir çekmeyle başlayacağız. Şöyle bir çeviriyorum ben başta. Sonra uygun uzunluğa ulaşana kadar zincir çekeceğiz. Evet, ben 49 tane zincir çektim. Şu şekilde. Daha küçük ya da daha büyük yapmak isterseniz tabii ki ipinizin kalınlığına göre kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu sayı şart değil. Farklı bir ip kullanıyorsanız farklı bir zincir çekebilirsiniz. Yani farklı bir sayıda zincir çekebilirsiniz. Ölçüsünü de vereyim. Şu anki zincirimin uzunluğu yaklaşık 21 santim civarı. 21 santime yakın. Tabi burada kişisel tercihleriniz önemli. Sadece dikkat etmemiz gereken nokta tek sayı olmalı zincirimiz. Mesela 49, 47, 51 tek olması gerekiyor. Şimdi bir tane fazladan zincir çekiyoruz. Ve sık iğne ile doldurmaya başlıyoruz zincirlerimizi. Sık iğne nedir? Batırıyoruz, ipimizi çekiyoruz. Bu iki ipi tek seferde kesiyoruz. Buna sık iğne deniyor biliyorsunuz ki. Sık iğne ile sıra sonuna kadar zincirlerimizi dolduralım. Sıra sonuna kadar geldik. Toplamda 49 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve arka sıraya dönüyorum. Yine sık iğne ile dolduracağız şu şekilde. Bu birinci sık iğnem. İkinci. Bu şekilde yine 49 tane sık iğne yapacağım. Tabi sizin sayınız ne kadarsa siz o kadar yapacaksınız. Bundan sonrası bu şekilde devam edecek. Sürekli sık iğne ile dolduracağız. İkinci sıradayız. Nasıl ilk sırada tek sayı olacak şekilde zincir çektiysek sıra sayılarının da çift olması gerekiyor. Yani 10 sıra, 12 sıra, 14 sıra şeklinde olması gerekiyor. Burada da püf noktamız bu. Yani istediğiniz boyuta ulaştınız ama 11 sıra yaptınız. Onu 10'a düşürmeniz ya da 12'ye çıkarmanız gerekiyor. Önemli olan bu. Şimdi istediğim boyuta ulaşana kadar bu şekilde sık iğnelerle ilerleyeceğim. Evet, tabanımı tamamladım. Toplamda 18 sıra ördüm. Tabii ipiniz daha kalınsa daha az örerek bu boyutlara ulaşırsınız. Boyutlarımız ne? Enimiz 7 santim. Boyutu ise 23,5 santim oldu. Eğer bu boyutlara daha erken ulaşmışsanız orada bırakın. Yani ipiniz daha kalınsa daha örmenize gerek yok. Tabi istediğiniz boyuta da bağlı. Yani daha büyük bir çanta örmek istiyorsanız devam edebilirsiniz. Şimdi şöyle döneceğiz şu tarafa doğru. İlk olarak ene doğru bir ilmek kaydırma yapacağız şuradan. İpimizi çekiyoruz. İlmeğimizin içerisinden kaydırıyoruz. Şimdi burada batacağımız yerler, şurada küçük tepecikler var görüyorsunuz. Şu şekilde. Bu tepeciklerin önündeki ilmeğe batacağız. Şuralar. Bakın burası. Sıradaki tepenin önü burası.
Tekrar şöyle göstereyim daha net olsun. Bakın şu tepelerin önlerindeki ilmeklere batacağız. Şimdi burada bir 6 zincir, 1 2 3 4 5 6 başını 2 kere doluyoruz ve şuraya batıyoruz. Şuraya. Üçlü trabzan yapacağız. Yani 3 seferde keseceğiz. Bu 1, bu 2, bu da 3. Şimdi bundan sonrasıları bir zincir çekiyoruz. 2 sefer doluyoruz. Şimdi bundan sonrası tepelerin ön kısımlarına batacağız. 3 seferde kesiyoruz. 1, 2, 3. Bir zincir çektik. 2 kere doladık. Tepenin ön tarafına batıyoruz. 3 seferde kesiyoruz. Bakın. Bir zincir, 2 kere dola. 3 seferde kes. Bu şekilde köşeye kadar gidelim. Şimdi geldik köşeye. Burada 3 zincir çekiyoruz. Pardon. Bir zincir çekiyoruz. Tam köşe ilmeğinin olduğu yere şu noktaya batıyoruz. Buraya yine bir üçlü trabzan yapacağız. 2 3. Şimdi köşeye dönerken 3 zincir atacağız. 1 2 3 zincir. Aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Aynı yere batıyoruz. Yapamadım ipim. Bir dakika. Evet. Bu şekilde köşeyi döneceğiz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu sıra boyunca bir tane üçlü trabzan yap. Bir zincir çek. Bir ilmek atla şeklinde. Bir zincir çekiyoruz. Başını doluyoruz. Şimdi bir tane ilmek atlayıp diğerine batıyoruz. 3 seferde kesiyoruz yine. Bir zincir çekiyoruz. 2 kere doluyoruz. Ondan sonra bir tane ilmek boş bırak. İkincisine bat. 3 seferde kes. 2 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. Şimdi köşeye geldik. Bir tane ilmek atlıyoruz. Şuraya batıyoruz. Ama önce bir zincir, 2 kere dola. Köşeye batıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Köşeyi dönerken 3 zincir, 2 3. Yanına aynı yere bir üçlü trabzan daha. Köşeyi döndük. Burayı ve burayı aynı şekilde döneceğiz. Nasıl yaptığımızı zaten az önce söyledim. Evet, bir üst sıraya çıkıyoruz. İkinci sıradayız. 2 3 4 zincir çekiyoruz. 2 kere doluyoruz. Bakın tam şu üçgenin yanındaki boşluklara dikkat edin. Burada boşluğun içerisinden geçeceğiz ama diğerlerinde bunu yapmayacağız. 1 2 3. Diğerlerinde ise şu trabzanların tepesine batacağız ama yine bir zincirimizi çekiyoruz. 2 kere doladık. Şuraya batacağız. Şuralara batacağız.
Buraya bir üçlü trabzan yapıyoruz. Zincir çekiyoruz. 2 kere doluyoruz. Batıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet, burada başladık. Buraya kadar geldik. Son üçlü trabzanımı yaptım. Neyden önce? Şu V'yi, yani köşeyi gördük. Köşeden önce burada nasıl böyle ortaya boşluğa bir tane yapmıştık trabzan. Burada da aynısını yapacağız. Bir zincir çekiyoruz. 2 tane doluyoruz. Ve ortaya bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Sonra yine bir zincir, başını dola, şu trabzanın üstüne bat. Ah, yanlış oldu. 2 tane dolayalım. Evet. Dilerseniz şu tam köşe V var ya, şurada üçgen. Bunun bir öncesine, bir önceki boşluğa ilmek tutturucu ekleyelim. Buraya geldiğimizde hem bize hatırlatıcı olur hem de yerini karıştırmamış oluruz. Şimdi ben 4 köşede de arttırma yapacağımız o boşluklara battığımız yerleri işaretliyorum. Bir tanesi burası. Az önce zaten işaretledik bunu. Üçgenden hemen önceki yer boşluk. Zaten en başta yapmıştık şuraya, sıraya başlarken. Üçgenden sonra burada da üçgenden önce, yani fark ettiyseniz ön ve arkaya bakacak yerlerde arttırma yok. Yanlara bakan yerlerde, yani üçgenin yan tarafa bakan kısmını işaretliyoruz. Üçgenin yan tarafı, üçgenin yan tarafı, üçgenin yan tarafı. Yani arttırmaları şuralardan yapacağız. Şu öne ve arkaya bakan yerleri işaretlemiyoruz. Yani üçgenin şu tarafını işaretlemiyoruz. Burada arttırma yapmayacağız. Arttırmayı nasıl yaptığımı gördünüz. Boşluğa battık bir tane fazladan. Bu arttırmaydı. Şimdi bu üçgen, yani tam köşeleri doldurmayı göstereceğim size. Şimdi normalde bir sonraki trabzana geçerken bir zincir atıyorduk ama o zinciri burada yapmayacağız. Çünkü artık köşelere fıstıklar yapacağız. Şimdi başını doluyoruz. İlmeğin içerisinden boşluktan bir fıstık çekiyoruz. Başını doluyoruz. 2 fıstık çekiyoruz. Elimizi biraz bol bırakalım. Başını doluyoruz. 3 fıstık çekiyoruz. Şimdi hepsini birden tek seferde kesiyoruz bu şekilde. Topladık. Sonra 3 zincir, 2, 3 zincir. Bir fıstık daha yapacağız yanına. Başını dola. Bir fıstık, başını dola. 2 fıstık, başını dola. 3 fıstık. Ne yapıyorduk sonra? Hepsini tek seferde kesiyoruz. Burada böyle kalp gibi bir görüntü oluşuyor. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Bir zincir çekiyoruz. Başını doladık. Trabzanların tepesine batarak ilerliyoruz. Pardon. 2 kere doluyoruz. Her zaman elim ikili trabzana gidiyor. Alışmışız. 3. Evet. Bir zincir, başını dola. 2
kere dola. Yine ikili trabzan yapıyordum. 3 seferde kes. Bir zincir, 2 kere dola, bat. Köşeye gidene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi geldik sıradaki köşeye. Şu çubuğumuzu bir yapalım. Şimdi burada zincir çekmiyorduk. Çünkü burada fıstık yapacağız. Şimdi başını doluyoruz. Birinci fıstık. Başını doladık. İkinci fıstık. Başını doladık. Üçüncü fıstık. Hepsini tek seferde kesiyoruz. 3 zincir. İkinci fıstığımıza geçiyoruz. Şimdi başını dola. 1 2 3. Hepsini aynı anda kes ve bir zincir çek. Başını dola. Sıradaki çubuğu 2 kere doluyoruz, pardon. Sıradaki çubuğu yapalım. Bir, iki, üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi burayı işaretlemiştik. Çünkü burası artık yan cephe. Burada ne yapacağız? Arttırma yapacağız. Arttırmayı nasıl yapıyorduk? Bir zincir, başını 2 kere dola. Çubuğa değil, boşluğa batıyorduk. 3 seferde kes. Bir zincir çek. Ve kaldığın yerden devam. Yani çubuklara batarak devam. Yine 2 kere dolamamışım, pardon. Bir, iki, üç. Şimdi bu ilmek tutturucumuzu çıkartıyoruz. Ya da işaretleyici de diyebiliriz. İşaretleyicimizi çıkartıyoruz. Fıstığın yanındaki boşluğa ekliyoruz. Yeri değişti artık. Bir üst sıraya geçti çünkü. Buradan buraya kaydırmış olduk. Bundan sonrası aynı. Ne yapacağız? Çubuklara bat. Köşeden bir önceki boşlukta arttırma yap. Fıstık yap. Devam et. Buraya gelince tekrar göstereceğim nasıl yapıldığını. Evet, ikinci sıranın sonuna geldik. Son fıstığımızı yapacağız. Başını doluyoruz. 1 2 3. Hepsini kes. 3 zincir. Başını dola. 1 2 3. Hepsini kestik. Bir zincir. Sonra burayla bakıyorum. Üçüncü zincire batıyorum. İlmek kaydırıyorum. İkinci sıramız böylece bitmiş oldu. İkinci sıranın aynısını tekrarlayacağız. Yine üçüncü sırada da aynı şekilde arttırmalarımızı şu köşelerden yaparak aynı sırayı tekrar edeceğiz. Bir süre daha çekeyim. Üçüncü sırayı 1 2 3 4 zincirle üçüncü sıraya çıktık. Şimdi burada arttırma yapmamız gerekiyor. Bundan sonra artık ilmek tutturucularımı koymayacağım yerine. Çünkü üçüncü sıradan sonra arttırma yapmayacağız. O yüzden gerek yok. Ama bu sırada arttırma yapıyoruz. Başını doladık. 2 kere boşluğa battık. 1 2 3 seferde kestik. Zincir çektik.
2 kere doladık. Şimdi arttırma değil, normal sıramızı yapıyoruz. Böyle devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Evet, köşeye geldik. 3. sıradayız. Şimdi bu işaretleyiciyi bir çıkaralım. Şimdi fıstıktan önceki boşlukta arttırma yapmamız gerekiyor. Başını doladık. Boşluğa bir üçlü trabzan yaptık. Ondan sonra şu çubuğun üstüne bir zincir çekip yine üçlü trabzan yapmamız gerekiyordu. Şimdi geldik fıstığa. Fıstıkta başını doladık. Ortaya battık. 1 2 3 hepsini kestik. 3 zincir çektik. Başını doladık. 1 2 3 hepsini tek seferde kestik. Bir zincir çektik. 2 kere doladık. Devam ediyoruz. Evet, bu bizim 3. sıramızdı. Hep aynı şeyi yapacağız. 3. sıradan sonraki sıralarda tekrar söyleyeyim, alt yazıdan beni takip edenler oluyor. Belki onlar kaçırmıştır. İlk 3 sırada şu köşelerin bir önceki boşluğunda arttırma yapıyoruz. İlk 3 sırada. 4. sıradan itibaren arttırmaları, yani şu köşe arttırmalarını bırakıyoruz. 4. sıradan sonra arttırmadan aynı şekilde örüyoruz. Kaç sıra öreceğinizi ben birazdan size söyleyeceğim. Evet. Şimdi ilk 3 sırada arttırma yapmıştık. Demiştim ki 3'ten sonra arttırmaları bırakıp aynı şekilde örüyoruz. 3'ten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra daha ördüm. Yani 4 ile 13. sıralar arasında hiçbir arttırma yapmadan ilerledik. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz. Yani toplamda 13 sıra bitirdikten sonra eksiltmelere geçiyoruz. Bu kısım yine tabii ki sizin tercihiniz. Daha fazla da örebilirsiniz. İpinizin kalınlığı da önemli tabii ki. Şimdi eksiltmeye geçelim dilerseniz. Şimdi eksiltme yapacağımız yerleri işaretleyelim. Bakın tam fıstığın bittiği, burası fıstık. Fıstığın yanındaki ve onun yanındaki, yani fıstıktan sonraki ikinci boşluğa, şuraya işaretleyicimizi takıyoruz. Fıstıktan önce ve sonra, yani şu boşluk. Fıstığın yanındaki boşluk değil, diğer boşluk. Buralara işaretleyicimizi takacağız. Toplamda 8 tane olacak. Diğer köşeye gelelim. Bunu yapmak çok şart mı? Yok, değil. Ama işte aklımızda bulunsun, unutmayalım. Amaç bu. Yoksa örerken de eksiltme yapacağınız yeri unutmazsanız bu işaretleyicilere çok da gerek yok. Ama ben dikkatinizi çeksin diye işaretleyici bıraktım. Şimdi 13. sıramız bitmişti. 14. sıradayız. Bir üst sıraya çıkarken 4 zincir yapıyoruz. Şimdi şuraya başını doluyoruz.
Bunu çıkartalım. Hemen şu ilk çubuğun üstüne batarak 2 kere doluyoruz. Üçlü trabzan yapacağız. 1 2 3. Şimdi bu ilk sefer biraz farklı ama diğer eksiltmelerimiz daha farklı olacak. İki kere başını doladık. Çubuğumuza battık. Üçlü trabzan yaptık. Normal düzenimizde ilerliyoruz. Bir sonraki işaretleyiciye kadar öreyim. Evet, şimdi işaretleyiciyi çıkarttım. Şu iki ilmeği tek bir ilmeğe dönüştürerek azaltma yapacağız. Ben burada zincir çekmiş miyim? Çekmemişim. Zincirimizi çekelim. Başını 2 kere doladık. Birinci çubuğa battık. Bir kere kestik. Başını doladık. İkinci çubuğa battık. 1 2 3 seferde kestik. Bakın ikisi bir ilmeğe dönüştü. Böylece eksiltmemiz olmuş oldu. Bundan sonra yine fıstığımızı yapıyoruz. Şimdi burada da eksiltme yapmamız gerekiyor. Şu işaretleyiciyi yine çıkartalım. Birinci çubuğumuzu, pardon, 2 kere dolayacaktık. 2 kere doladık. Çubuğumuza battık. Bir kere kestik. Başını bir kere doluyoruz. İkinci çubuğa batıyoruz. Ve bunu 3 seferde kesiyoruz. 1 2 3. Devam ediyoruz bu şekilde. Ne zamana kadar? Bu sıra bitecek. 14. sıradayız. 14, 15 ve 16'da eksiltmelerimizi yapıyoruz. Yani 3 sıra eksiltme yapacağız. Aynı şeyleri yapacağız. Yine buralara geldiğimizde 2 çubuğu tek çubuğa dönüştürerek eksiltmeyi sağlayacağız. Ben bu 3 sırayı örüp geleceğim. Son eksiltmemize geldik. Bunu çıkaralım. Şimdilik battık. Bir kere kesiyoruz. Başını doluyoruz. İkinci çubuğa batıyoruz. 3 seferde kesiyoruz. 1 2 3. Bakın ikisi birleşti. Sonra devam ediyoruz. 1 2 3. Fıstıklarımızı yapıyoruz. Ondan sonra şu tepedeki ilmek ile birleştiriyoruz. Şimdi bu ikisi de birleşmiş oldu.
gördüğünüz gibi. Yani şurayı bir boşluk saymayacağız. Bu ikisini bir sayacağız. Bir sonraki kesme sırasında aynı şeyleri yapacağız. Fıstığın hemen yanındaki değil, bir sonraki boşluğa işaretleyicimizi takıyoruz. Bir önceki sırada yaptığımızın aynısı. Fıstığın yanı değil, bir sonraki. Bu ikinci eksiltme sıramız olacak. Toplamda 3 tane eksiltme sıramız olacak. Yani bir tane daha yapacağız bunun dışında. Ben bu kısmı videoya almayacağım. Çünkü zaten gösterdim nasıl yapıldığını. Evet, kesmelerimiz bitti. Bakın şu şekilde kesmelerimiz gözüküyor. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Aslında size 15 sıra yapacağımı söylemiştim. Bir tane fazladan kesme sırası yaptım. Yani 13'ten 16'ya kadar toplamda 4 sıra kesme yaptım. Şu yuvarlaklığı daha güzel görmek istediğim için bir sıra fazladan kesme yaptım. Şimdi bundan sonra 2 sıra sadece sık iğne geçeceğiz şu kenarları ve çantamız bitecek. Sonra sapın yapılışına geçeceğiz. Bir zincir çekiyoruz ve sık iğneye başlıyoruz. Her gördüğümüz noktaya sık iğne geçeceğiz. Şu aradaki boşluklar, onlara bir tane, çubukların üstlerine bir tane, boşluğa bir tane, bu şekilde ilerliyoruz. Bat, çek, tek seferde kes. Başını dolama yok. Bu şekilde ilerliyoruz. Fıstık kısmına geldik. Bir tane fıstığın üstüne sık iğne yaptık. 2 tane iç kısmına, bir tane diğer fıstığın üstüne. Bu şekilde. Böyle devam ediyoruz. Ne zamana kadar? 2 sıra bitene kadar sık iğne yapacağız. Sıra örecektim ama bu sık iğnenin sıra sonundaki birleştirmesini göstereyim dedim. Şuradan batıyoruz. Karşı taraf. Burası ilk sık iğnemiz. Bunun şu üst kısmındaki ilmeğin altından batıyoruz. Bu şekilde ilmek kaydırıyoruz. Bir üst sıraya bir zincirle çıkıyoruz. Sık iğne yapmaya devam ediyoruz. İkinci sık iğne sırasındayız. Yine sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Sonra ilmek kaydırma ile ikinci sırayı bitireceğiz. Böylece çantamız bitecek. Sonra sapını yapmaya ve aksesuarları yerleştirmeye geçecek sıra. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet, şimdi çantanın kulpuna geçeceğiz. Sihirli halka ile başlayalım. İpimizi çekiyoruz. Şöyle bir tutuyoruz. Burayı isterseniz tekrar göstereyim. Şöyle elimizde bir çapraz oluşturuyoruz. İsteyen yavaşlatabilir, bilmeyenler. Parmağımızla tutuyoruz ki kaçmasın. Şuradan ipi içeriye çekiyoruz. Tutuyoruz. Bir zincir çektik. Şimdi bu halkanın içini dolduracağız.
sık iğne ile. Bu birinci sık iğnemiz. 2 3 4 tane yeterli. Bu da dördüncü. Çok çünkü kalın bir çanta ipi istemiyorum. Böyle sıkıştırıyoruz. Sonra şu başlangıçtaki, bakın şurada bir V var. Başlangıçtaki bu iki ipin altından geçtik. Kendi ipimizden de geçtik. Yani ilmek kaydırdık. Şimdi bundan sonra sürekli spiral olarak döneceğiz yukarı doğru. Ördükçe o dönecek zaten. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sıra başı sıra sonu belli olmasına gerek yok. Bir zincirle yukarı çıkmaya gerek yok. Sadece olduğumuz yerde döneceğiz. Şu şekilde. Sürekli şu üstlere batacağız. İpimizi çekeceğiz. Sık iğne yapacağız. Batacağız. İpimizi çekeceğiz. Sık iğne. Dönüyoruz. Başlangıç, baş, son hiçbir şey yok. Gördüğümüz tepeye batıyoruz. Burası biraz zor oldu. Bir dakika. Şöyle birazcık toparlayalım şeklimizi. Aşağı doğru itelim. Başlangıç biraz zor olur. Sonra hızlı hızlı ilerlersiniz. Bakın şimdi daha net gözüküyor. Yukarıdan bakılınca. Şunu keseceğim şimdi. Şöyle daha yakından göstereyim. Şu 1, şu 2, şu 3, şurası da 4. Netleyebilir miyim daha yakından? Şuraya batıyoruz. Sonra buraya. Sonra buraya. Böyle sürekli döne döne yukarı doğru ilerleyeceğiz. Zaten oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Ben şu ortadaki ipi keseyim. Kafamız karışmasın. Bu şekilde döneceğiz. Bir spiral oluşturacağız böyle. Zor değil. Evet, buradan bakınca çok zormuş gibi gözüküyor. Karmaşık gözüküyor olabilir ama hiç zor değil. Bir sonraki burası. Bir sonraki burası. Bir sonraki burası. Böyle sürekli dolaşacağız ve bu ip uzayacak. Bundan sonrası çok basit. Şu başlangıcı birazcık karmaşık gelebilir size. Burada dikkat etmeniz gereken bir sonraki sıraya çıkmak diye bir şey yok. Sürekli dolaşıyoruz. Zincir çekmek yok. Sadece sık iğne yapıp devam ediyoruz.
Evet. 114 santim oldu şu an çantamın uzunluğu. Pardon, sapımın uzunluğu. Bitirmesini yapacağız. Şöyle karşılıklı ipimizi çekelim. Şöyle. Bir tane zincir atalım. Sonra ipimizi keseceğiz ve uçlarını birleştireceğiz. Biraz uzun keselim çünkü dikiş yapacağız. Ne kadar yeterli olur? Herhalde şu çok rahat yeter. Şimdi bunu çekiyorum. Bir tane zinciri çekmiştik çünkü bir şey olmaz. Bunu böyle çekiyorum. Böyle sıkıştırıyorum. İçimiz rahat etsin. Bir tane isterseniz düğüm atalım. Şimdi çantamızı alıyoruz. Şimdi ben şuralardan takacağım çanta sapımı. Arkadan da çıkartacağım aynı yerden. Şöyle şuralardan takmayı planlıyorum. Ama siz ben şu şekilde yapacağım diyorsanız kenarını buradan geçirip buradan çıkıp buradan tekrar geçirip yine buradan çıkabilirsiniz. Yani yılan gibi şurayı dolayacaksınız. Ben öyle yapmayacağım. Duruş olarak şurası daha çok hoşuma gitti. O yüzden buralardan geçireceğim. Şimdi tutuyoruz. Hemen şu fıstıkların yanından halatımızı geçiriyoruz. Karşı tarafta da yine fıstığın yanından çıkıyoruz. Sonra diğer ucunu alıyoruz. Fıstığın yanından geçiriyoruz. Arka tarafta da yine fıstığın yanından geçiriyoruz. Sonra bunları birbirlerine dikeceğiz. Şu uçları şu şekilde karşılıklı olarak dikip birleştireceğiz. Şimdi ben bu işlemi yapacağım. Evet, sapımız hazır. İşte bu şekilde. Evet, şimdi en keyifli bölüme geldik. Aksesuarları takma bölümü. Tabii ki siz aksesuar takmaya da bilirsiniz. Örgü, deniz kabukları yapıp üstüne takabilirsiniz. Deniz anası takan var. İşte ne bileyim. Buradan sonrası biraz da kendi tercihiniz. Temayı değiştirebilirsiniz. İlla okyanus teması değil de mesela sonbahar teması da yapabilirsiniz. Bundan sonrası tercih. Şimdi ben malzemelerim geldi. İlk önce aslında iç kısmındaki astarı yapmayı düşünüyordum ama çok heyecanlandım. Bir an önce yapmak istedim. Ben şimdi aksesuarlarımı takıyorum. Benim gibi yapmak isterseniz eğer şu şekilde minik aksesuarlar aldım. Ve şöyle küçük halkalar. Evde pense vardı. Küçük halkalar netleyemedim. Aldım. Bu halkalar yardımıyla mesela bir tane göstereyim. Şu şekilde halkayı takıyorum. Netleyemedim, bir dakika. Hala netleyemedim. Halkayı aksesuara takıyorum. Ondan sonra da herhangi bir noktaya şu şekilde geçiriyorum. Ve halkayı sıkıyorum. Bu şekilde süsleyeceğim çantamı. Son halini size birazdan göstereceğim. Çantamız bitti. Bu şekilde süsledim. İç kısmına da şöyle bir çanta gibi bir şey diktim.
İçini doldurdum tabii şu an çanta dik dursun diye. Bunu elimde diktim tamamen. Yani siz de dikebilirsiniz. 2 kumaşı üst üste koyuyorsunuz. Ve dikiyorsunuz. Çok basit. Bu da çanta cüzdanı olmadanki hali. Bu şekilde. Son hali bu. Eğer bu çantanın yapımını denediyseniz lütfen benimle Instagram'da paylaşın. Ve kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.